Bir gıda mühendisinin asla eve sokmayacağı ürünler neler? Kafadan şimdi size cips demeyeceğim, gofret demeyeceğim. Yani aşırı işlenmiş ürünleri tamam koy kenara. İşlenmiş ürünün aşırı da işlenmiş. Ay, ne yapıyorsun sen yani? Kaçındığınız şeyler var mı? Kaçındığım şeylerden bir tanesi mesela tatil köylerinde filan da hazır o hani yumurtalar vardır ya. Göz böyle. Göz göz alma. Büfede aman dikkat. Başka Evet, açık tatlı büfede. yemem. Çünkü bir önceki günün kekiyle karıştırarak Tek bir çorba seçme hakkınız Tarhana. olsaydı. Oo mükemmel. neden? Dünyanın ilk hazır çorbası. Eritme peynirlerini tercih etmiyorum. Bu üçgen gibi ya da yüksek protein düşük yağ derseniz low. Önemli olan bitkisel proteinler yükselişe geçtiler. Özellikle bakliyat diyorum. Oo. Zeytinyağıyla kızartma yapılabileceğini Evet. söylüyorsunuz Yüzyıllardır değil mi? yapılıyor. Zeytinyağlı yiyemem aman türküsünü yazan kafalar mı? Ben de zeytinyağsız yiyemem Yiyemem. amanla çevirdim. Bizi hangi ürünlerle kandırıyorlar? Aslında bunlar diyet ürünü diye. Hangi ekmek peki? En büyük sorunsalımız. Hemen söylüyorum. Ne yazık ki gene influencerlarda da görüyorum. Marka gönderiyor. Tahta şeyde kek karıyor. Aşkım niye vernik yediriyorsun sen çocuğuna? Paslanmaz çelik candır. Cam candır. Efendim merhabalar. Ferda Yıldırım YouTube kanalında yepyeni bir konuğumuz var. Kendisiyle daha önce hiç yayın yapmadık ama ben çok uzun zamandır onu takip ediyorum. Gıda mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu bizimle. Tuğba Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz de iyi gördüm, iyisiniz. Biz de sizi gördük, daha iyi olduk diyelim. Hediyeleriyle gelmiş. Kendisi gıda mühendisi. Amacı ne derseniz temiz gıdanın peşinde. Doğru Kesinlikle, anlatabildim mi? Kesinlikle. Mesela bana bir ürün getirmiş. Makarna lütfen. Markası. markam, Evet. ilk markam, Şimdi mesela aynen. bu ne Tuğba Hanımcığım? O biz esasında glutensiz üretmiyoruz. Ama müşterilerimiz çok istedi. Kırmızı mercimekten, yani mercimekten bir şey yap. Sana güveniyoruz, senden alalım. Dedim glutensiz diyemem. Atletime kadar glutenliyim çünkü normal makarnaları ürettiğim için. Yok biz sana güveniyoruz, sen gene de al, biz mercimek yemek istiyoruz dediler. O bir mercimek şehriyesi. O süper. Bu tam benlik. Aynen, Benim gibi aynen. Onu- hassasiyet içeren Evet, insanlar aynen öyle. için. Salatada kullanın, kendi başına pilavını yapın. Mükemmel. Bowl yapıyoruz ya şimdi böyle. Oraya koyabiliriz. Aynen oraya Bu serpiştirelim. nedir? Yumurta ve peynir tozu O da karışımı. Türkiye'de bir tek bizde olan bir şey. Çünkü hani biz şimdi ari bölge ya, Trakya ari bölge olarak geçiyor. Hayvanların Evet. hastalıktan ari bir bölge. Oranın peyniriyle yağsız ve tuzu alınmış bir peyniriyle yumurta tozunun, organik yumurtanın, bunlar çiğ değil bu Mesela arada. bunu nasıl tüketeceğiz? O bir doğal bir protein tozu. Protein tozlarını nasıl tüketiyorsanız aynen öyle. Çoğunlukla soğuk kullanılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sıcağa koyunca herhangi bir topaklanma önleyici vesaire bir şey olmadığından topaklanma olabiliyor. Ben gönlümde yani yumurta, peynir yiyemeyenlere, işte hamilelere kokar vesaire, Evet. hamileyken, emzirirken vesaire, ya da işte hasta olanlara, çocuklara çaktırmadan kekin şeyin içinde, pankekin vesairenin içinde Mükemmel. yoğurda koyuyorum, Aa, çakma çok iyi. mayonez yapıyorum filan, böyle tamamen alavere dalavere her şey var. Ya valla takip etmeyen varsa Tuğba'nı lütfen takip edin. 1 milyonu aşkın takipçisi var. Öyle bir günde olmaz o işler. Aynen. İnanılmaz güzel içerikler üretiyor. Hep böyle kafamızı kurcalayan durumlarda bir bakıyorum Tuğba'nın hemen videosunu paylaşmış onun. Şunu da son kez göstereyim, bunu kimselere vermem. Evet. Mor çilokata. Ay, kızım Çilokata. çikolata diyemezdi. Çilekata derdi küçükken. O bir fındık ezmesi alternatif. Piyasadaki fındık ezmeleri genelde %30 üzeri kakao, palmiye vesaire olduğu için ben orada %57'ye çıkardık. Klasik bir de sebze meyve yemeyenler olduğumuz için çocuklara antosiyanin, yani fenolik maddeler kıymetli ya. Doktorlarımız ne diyor, sağlıkçılarımız ne diyor? Mor meyveler diyor. Evet. Hem şekeri o kadar yüksek değil, hem de o antosiyanin, fenolik madde dediğimiz antioksidanlar çok kıymetli. O yüzden vicdan rahatlatan bir çikolata Harika. benzeri bir şey diyebiliriz yani. Bu orman meyveleri ayrı bir mucize. Bir de bu Aynen. kırmızı mor renkli her şey aslında. Aynen. Gerçekten vücut için inanılmaz bir Kesinlikle. mucize. Ben bir gıda mühendisine bu soruyu sormaya çok korkarım. Estağfurullah. Alacağım cevaptan ötürü acaba neden vazgeçeceğiz diye. Gerçekten bir gıda mühendisinin asla eve sokmayacağı ürünler neler? Valla genelde işlenmiş şarküteri ürünleri çok benim eve girmiyor. İşte bu hindi fümeyi mesela, yani çoğunluğumuz da biliyoruz zaten. Ben kafadan şimdi size cips demeyeceğim, gofret demeyeceğim. Yani aşırı işlenmiş ürünleri tamam koy kenara. Ama onun dışında da mesela diyetisyenlerin önerdiği
Hindi füme var mesela. Evet, yağ oranı çok düşük ama katkı maddesi çok yüksek. Boyası vesairesi. Hindinin o kadar pembemtırak bir rengi yok. Mutlaka bir boya vesaire var. Hindi fümeye dikkat diyorum. Yani nispeten böyle sağlıkımsı geldiği için sizi de takip edenler, beni de takip edenler zaten biliyorlar yani hani o aşırı katkılı salamların, sosislerin olmadığını. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü özellikle bu cured meat products diye geçiyor. Yani kürlenmiş et ürünlerini sigara ve alkolle kanserojen bire Eşdeğer. soktu. Aynen öyle. Kanserojen bire soktu. Bunun da sebebi esasında çok yüksek yağ, tuz içermelerinin dışında fazla katkı maddesi içermeleri. Şimdi burada biz iki açıdan esasında bir yol ayrımında oluyoruz. Bir, bizde onların yani Batı mutfağının çok fazla kürlenmiş yani tütsüde pişirilmiş, tütsüde kurutulmuş füme çok fazla ürünü var. Bizde yok. Türk mutfağında esasında teknik olarak yok. Yani füme, pastırma bile bastırarak yapılan bir ürün. Fakat fümenin yani işte meşe odunu ateşinde fiti fiti filan bu güzel bir şey değil. Yani mangal, aşırı ateşte o yanmış halleri, o duman, o is bizim zaten hem kültürümüzde yok hem de çok tavsiye edilmeyen bir şey. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün en çok şey yaptığı, aman olmaz sakın dikkat dediği bu füme meselesi. İkincisi de gene işte bizim sucuğumuzda da daha doğrusu market sucuklarında, sosislerde, salamlarda olan nitrit, nitrat katkı maddelerine tukaka diyor doğal olarak. Bunları biz Türk kültüründe pastırmayı, sucuğu, sosis, salam zaten kültürümüzde yok. Yani Evet. sosis de açıkçası Avrupa'nın sucuğudur esasında. Hani baktığınızda siz de Almanya'da vesairede filan ben çok tükettiğimden değil ama görüyorum ya bu sucuğa benziyor. Ya da mesela Jamie Oliver'ın sausage diye çıkarttı. Ya bu bizim pişmemiş sucuk diyorsunuz mesela. Onu çünkü şeyinden kabından çıkartırken görüyorsunuz o tariflerden gördüğüm kadarıyla. Bizim esasında 200 sene önceki yani bu katkı maddeleri, kimyasallar vesaireler ismi konmadan önceki hallerini biz zaten son derece temiz bir şekilde fermente üretiyoruz. Bunu yönetenler var. Benim de Kırklareli'nde destek verdiğim bir üreticimiz var. Yeni sucuk uzun zamandır üretiyoruz. Sosis de üretiyoruz aynı şekilde. Yani ararsak bulunuyor temiz gıda. Alternatif yapanlar var. Organiğe bakabilir insanlar. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün tukaka dediklerinde fümeler komple tukaka açıkçası. Hani çok az miktarda hani acımızdan öleceğiz mi Tuğba? Yok. Hani haftada bir hindi füme, günde işte 20 gramı falan geçmeden ama ondan açıyorsun paketi 110 gram zaten hani bozulmasın diye bitirelim. Hemen birden limit tüketmek zorunda aşıyorsun. kalıyorsun. Aynen öyle. O yüzden hani alternatifimiz var mı? Var. Temiz üretenler var. İsteyenler de mesaj atar, biz göndeririz. Şu kafamızda bir yanlışa mı dönüştü? Paketli her şeyi biz tükaka ilan etmeye başladık. Bu koskoca bir yanlış anlama. Şimdi kolaylık kimi medyada bir etkileşim vesaire isteyen sağlıkçılar vesaireler de bunu yapabiliyorlar. Herkesin kendi ilimi diyorum. Ben kalkıp kalp ameliyatı sonrası kullanılacak ilaçları vesaireleri bir gıda mühendisi olarak söylemeye haddim yoksa onlarla kalkıp konuşmaya haddi olmamalı diye düşünüyorum ama egolar devreye giriyor. Ben çok okudum, çok bilirimler devreye giriyor. Halkımız doktorların her şeyi bildiğini, sağlıkçıların her şeyi bildiğini düşünüyor. Fakat işin detayına girince bir kere hijyen konusu var. Yani ekmeğime, nohutuma, baharatıma kimsenin elinin değmesini ben Değmemesi istemiyorum. lazım, Hadi doğru. nohutu yıkayabiliyoruz ama baharatı nasıl Doğru. yıkayacaksın? Ekmek hele anında aldığın, yediğin bir şey üzerinde öksürülmesini, tıksırılmasını bu böyle insanlardan bulaşabilen çeşitli hastalıklar vesaireler var. O yüzden bir paket bir bariyer. Ben bunu paketli gıda değil, bunu ayırmak lazım. Ne yapacağım? Cebime mi koyacağım, götüreceğim diyorum ben nohutu. Ama aşırı işlenmiş gıdayı orada söylüyorlar. Paketli aşırı işlenmiş gıda ile paketli gıda arasında fark var. Aynen. Onu Öğrendik, zaten süper. aşırı işlenmiş gıda da diyebiliriz. Yani ekmek de tamam buğdaydan işlenmiş bir gıdadır ama ben mesela onu çok şey örneği veriyorum. Amerika'da panayırlarda gene öyle bir belgesel vesaire tarzı bir yerde gördüm.
bir böyle bir gofret üstü, bisküvi üstü bir karamele kaplama, üzeri tekrar fıstık, çikolata. Ondan sonracıma onu da almışlar. Bu zaten o haliyle çok da iyi, birçok insanın da bildiği, hadi şimdi marka söylemeyeyim. Birçok firmada bunun şeyini çıkartıyor. Gofret üstüne ya da bisküvi üzerine işte karamela, yer fıstığı, üzeri komple çikolata kaplanıyor. Bu haliyle zaten işlenmiş bir ürün yani. Onu alıyorlar Amerika'daki panayırlarda. Bir de böyle bizim o midye tava tarzı böyle bir hamur, çiğ hamura buluyorlar, çıkartıyorlar. Onu sonra kızartıyorlar. Ay. Üzerine tekrar karamele döküyorlar. Ay. Abi sen Kalp nasıl krizi geçireceğim dinlerken. Aynen, direkt oradan ambulansla. Tabii. Yani onu yani o Amerika'daki tabii ki çok aşırı sağlıklı beslenen bir Kaliforniya ekibi var. Aşırı vegan, dikkat vesaire filan. Bir de anladığım kadarıyla Orta Batı'da böyle yuvarlanarak gezen Evet. aşırı obez bir şey de var. Şimdi bu işlenmiş ürünün aşırı da işlenmiş. Ay, ne yapıyorsun sen yani? Direkt ambulansla. Ha, direkt zehir almışsın. Aynen öyle. Aynen Kolundan öyle. zerk etmişler. Ha, onu yemişsin. Aynen öyle. Şimdi tamam, neleri evinize sokmayacağınızı öğrendik. O farkı da bize anlattınız. Ama böyle iyi oldu. spesifik mesela peynirde çok tercih etmediğim eritme peynirlerini tercih etmiyorum. Bu üçgen gibi ya da sarımtırak yağlı bir Genelde yağlı simitle tuzludur. yediğimiz. Aynen öyle. Evet, çok kolay bozulmaz. Ben yurttayken alırdık, tüketirdik. Ben de Ege mezunuyum. Orada işte İstanbul Kuzu, İzmir'e gitti. Yurtta kaldık doğal olarak. Orada yurtta eskiden buzdolabı yasaktı. Hala da muhtemelen devlet yurtlarında yasaktır. Hiçbir şey yoktu. İzmir'de akşam sadece camın önüne koyardık. O haliyle bile bozulmazdı. Bunun yani hani eğer bir alma gücünüz vesaireniz, yanınız feşmanız yoksa tamam, ne diyeyim, söylenecek bir şey yok. Ama Mecbur değilseniz. aynı fiyata çok daha güzel. Biri krem peynir olarak geçiyor. Eritme peynir diye geçer. Çok tuzlu, çok yağlı. Öbürü krema peyniri de, işte beyaz peynir, labne vesaire onlara girer. Ama bunların içinde en böyle hem fiyat hem yüksek protein, düşük yağ derseniz lor. Lor. Ben yani aşırı lor tüketmeye başladım. Evet, çok iyi. Niye? Çünkü hani sorduğumda sizin gibi kıymetli isimlere Sağ ol. dediler ki lor en tehlikelisi. Bir de hemen peynirlerle ilgili, benimle aynı süreçte olan kadınlar varsa bu da tavsiye ediliyor. Bakayım ne diyeceksiniz. Menopoz sürecinde olan kadınlara da eski kaşar diyorlar. Kalsiyum açısından daha mı evet. kuvvetli acaba? Esasında şu anda mesela spor dünyasında şey de konuşuluyor. En yüksek hayvansal ürün olarak protein içeren parmesan diye konuşuluyor. Esasında bizdeki karşılığı da eski kaşar. Birim miktardaki en yüksek protein orada var. Hatta şunu gördüm, ben de geçen İtalya'daydım. Küçük 20 gramlık poşetlemişler. 5 tanesini alıyorsun sen arabaya, zaten çok da soğuk zincirde hani gerekir tabii ki de arabada böyle tık 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 hemen fare gibi yiyip, hem bir de böyle protein açısından kıymetli. Tabii ki tuzu var. O monosodyum glutamat, daha doğrusu glutamik asit peynirlerde doğal olarak var. O yüzden seviyoruz. Peynirin tadının lezzeti ondan böyle ağzımızda patlayı veriyor. Yani Hep yemek istiyoruz. Evet. İtalyanların devamlı parmesan dökmesinin sebebi, bizim peynirden vazgeçememizin sebebi esasında glutamik asit, doğal hali. Yani o paketli gıdalardaki kötü hali değil. O yüzden güzel bir alternatif. Peynirin her türlüsü candır. Lor güzel bir alternatif. Eski kaşarda protein anlamında kıymetli. Ben tabii ki mesela parmesan peynir, işte gene Jamie Oliver'ı çok tüketiyordum. Bu işi kurmamın sebebi bile, ya bu adamın yaptıkları Türkiye'de yok, birisinin yapması lazım dediğimden şey yapıyordu. İşte mesela pancarın üzerine feta cheese dedim, ne fetası, bizim mis gibi ezine biz 40'lı varken. Pancar haşlamanın üzerine mesela beyaz peynir çok güzel gider. Biraz da süper. sızma zeytinyağı güzel bir alternatif. Ya zaten lor, kırmızı pancar, yani ben de kişisel olarak da bu temiz gıdaya çok uzun zamandır merak salmış biri olarak gerçekten sizlerin anlatımlarıyla da bilgilerimiz yükseğe çıkıyor. Bu sizin temiz gıdaları, şimdi izleyici sorar biliyorum, hangi hesaptan ulaşabilirler? Makarnalütfen.com
Tamam, varız. güzel. Trendyol hepsi burada. Amazon'da zaten varız. Şimdi rafa girmek için çeşitli görüşmelerimiz devam ediyor. İşte Kolajen endüstrisine ne diyorsunuz? Yani bu da aldı yürüdü. İşte kremler, cilt bakımları Evet, ona döndü evet, de. evet. Ben şu an kolajen ihtiyacı olan biri olarak bunu hangi gıdalardan alabilirim? Temiz protein kaynakları. Yani bu kolajen konusunda bunu dermatologlarla ayrı konuşuyoruz. Kafalar biraz karışık. Dermatologlarla ayrı konuşuyoruz. Pediatristlerle ayrı konuşuyoruz. Bir kere 11 yaşının altına kolajen takviyesi vesaire girmediği için ben şeyim vardı, ne derler, bir büyüğüm vardı, sağ olsun bana destek oluyordu. Allah rızası için şunu bir araştır dedim. Tuğba 11 yaşının altına yok. Tamam dedim, girmiyoruz bu işe. Yani ben çocuk beslenmesi ağırlıklı olduğum için. Anneler ağırlıklı bana onu sorduğu için. Ondan sonrası için de dünya şunu tartışıyor. Ya bu bir pazarlama mı? Yani cilt ürünlerini, yani kremin içindeki kolajeni benim haddim değil. Ben karışmam o tarafa. Ben alınacak tarafını konuşuyorum. Aldığınız kolajen, yani kolajen desteği vesairesi filan gerçekten büyüklüğü önemli. Çünkü kolajenin orijinali büyük bir molekül. Siz onu vücudunuza aldığınızda parçalamadan, yani tam olarak midede o kolajen olarak yerlere gitmiyor olabilir açıkçası. O zaman da bildiğiniz iyi bir protein. Ha, yarıyor mu? İşe yarıyor ama fiyatı pahalı. Yani En basit ya. Yani mesela protein bitti. Protein bitti gitti. Ayak fırçalar falan içmemize gerek var mı? Ya Yani o eğer içebiliyorsanız. seviyorsanız, tabii rahmetli anneannem çok severdi. Annem ölüm Evet, biterdi. benim annemle kız kardeşim çok seviyor. Ben içemiyorum Bana ama. da çok kokuyor. Ben de içemiyorum açıkçası. Ama özellikle ben de perimenopozdayım şu anda. Ve bunu da X kuşağı kadınları olarak da, bu devrimi de yaratacak olarak, bunu da konuşacak olarak bizleriz. Doğru. Yani Amerika'da da Ofra konuşuyor. Tabii. Halle Berry'ler falan konuşmaya başladılar. Çok hoşuma gidiyor bir taraftan. Burada bir devrim yaşanıyor. Ve oradaki kaynaklar aman kolajenizi ikmal etmeyin demiyor. Proteinini ihmal etme diyor. Güzel. Onu da temiz kaynaklardan ve burada önemli olan bitkisel proteinler yükselişe geçtiler. Özellikle bakliyat diyorum. Kimi kaynaklar her öğün, her gün bile değil, haftada 2 diyorduk bakliyata, her öğün bakliyat demeye başladılar. Ben sırf bunun için mercimek serimi büyütmeye karar verdim. Peki bakliyatın gaz kısmını ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz onu? Yani orada sizin ne kadar hassas olduğunuz önemli. Mesela yeşil mercimek çok daha hassas bir bireye sorun yaratırken kırmızı mercimek, sarı mercimek o kadar olmayabiliyor. Kendinizi, esasında biz burada genel konuşuyoruz ama herkes kendi bütçesine göre, kendi hassasiyetine göre kuru fasulyenin gazının alınmasıyla ilgili içerik yaptım. Böyle şimdi. Azıcık iki cümle söyleyin. Nasıl çıkaralım? Söyleyelim. Yani iş gene sonunda Kuru fasulyenin pişmediği Türk evi yoktur yani. kesinlikle sizin ne kadar hassas bir dönemde olduğunuza bağlı. Hamilesinizdir, azıcık bir gaz bile zaten şişmişsinizdir. O sizi şey yapar. O yüzden mesela bekletme mutlaka önemli. Kuru fasulyeyi, nohutu bir bekletme suyu önemli. Bu arada isterseniz içine biraz kefir ya da yoğurt suyu atabilirsiniz. Nasıl isterseniz. En az 8 saat bekleyecek. O su atılacak. Tekrar düdüklüye alınacak. Eğer çok hassassanız haşlayacaksınız ve o suyu da atacaksınız. Ama burada besin kaybı da söz konusu oluyor. Eğer çok hassas değilseniz o suyla pişireceksiniz. Tüketim miktarına Kişinin bakacaksınız. yine kendi hikayesi Aynen devreye öyle. giriyor burada. Orada işte karbonat, kimyon vesaire kontrollü işe yaradığını söyleyen bilimsel çalışma da var. Yaramadığını söyleyen bilimsel çalışma da var. Ama en çok işe yarayan düdüklüde pişirme. İkincisi de eğer çok hassassanız pişirme suyu, zaten her halükarda ıslatma suyunu atmamız lazım. Pişirme suyunu da atma. Mesela eklenen bir kimyon mercimek çorbasına ya da köftesine hep derler ki Bilimsel anlamda Alır hem o işe gazı. yaradığına Öyle dair mi? çalışmalar var, hem yaramadığına dair çalışmalar var. O yüzden bilim Ortadasınız. dünyası bir şeye sizin ulaşmamış olmazsa durumda. olmaz baharatlarınız. Ben açıkçası 3 tane saysanız. Ben açıkçası besin mayasını çok seviyorum. Baharat gibi kullandığım, olmazsa olmazım. Besin mayası Saccharomyces cerevisiae, ekmek mayasının deaktive hali. Veganlar bulmuş. Onlar çünkü biliyorsunuz B12 anlamında, B vitaminleri anlamında şey yapıyorlar. Eksiklik çektikleri için. İçinde de güzel %48'i protein, kalanı lif ve mineral.
vitamin, folik asit vesairesi çok iyi. Onu böyle bir baharat gibi salatalarıma vesairelerime serpmeyi çok seviyorum. Harika. Bir baharat değil ama lezzet patlatıcı bir tarafı var açıkçası. Onun dışında da klasik tabii ki kekik. Köfteye çok yakıştırırım. Türkiye'de bir kekik cenneti, tıbbi kekik anlamında falan da iyiyiz. Bunların etken drog olarak falan da satıyoruz. Ben hani ham madde tarafını da bildiğim için de ilgisi olanlar için söyleyebilirim Pandemide açıkçası. kendisi patlama yaptı biliyorsunuz Evet, kekik. aynen. Ondan sonucuma biberiye, Güzel. o da güzel bir antiseptik özelliği var. Marina ederken de çok işe yarıyor. Sızma zeytinyağı, biraz kekik, biraz tuz, karabiber, yeto. Siz zeytinyağıyla kızartma yapılabileceğini Evet. söylüyorsunuz Yüzyıllardır değil mi? yapılıyor. Biz niye böyle kafamızda böyle bir şey oluştu? Çünkü Ay margarin zeytinyağında endüstrisi. kızartma yapılamaz dedik. Çünkü margarin endüstrisi. Yani ben orada birazcık hani tamam sırf buna bağlamayalım da şimdi mesela aynı şey Zeytinyağlı yiyemem aman türküsünü yazan kafalar mı? ben de zeytinyağsız yiyemem Yiyemem. amanla çevirdim açıkçası onu. Hepimiz biliyoruz Efes'teki amforalarda zeytinyağı ticaretinin yapıldığı, bu üzümün zeytinin çıktığı toprağı, burası Mezopotamya, burası Anadolu. Avrupa'ya giden buğdayın, üzümün, zeytinin gittiği memleketiz biz buraya. Bütün Akdeniz'e yayıldığı memleketiz. Ama tabii ki şu da var, kızartma ne kadar yapılıyordu o zamanlarda? Mesela patates kızartmasının, yani eski kaynaklara bakıyorsunuz, patates kızartmasının, patates her zaman var. Özellikle işte İrlanda'ya, Almanya'yı falan açlıktan kurtaran patates. Ama dönüp baktığınızda hep haşlaması, hep közde vesaire. Ne zaman ki sanayi devrimi oluyor, biz ayçiçek yağı, mısır gibi bunların rafine etmeyi. Çünkü ayçiçek yağını sıktığınız gibi eğer kullanırsanız ciddi bağırsakları bozarsınız, zehirlenme ihtimaliniz var. Rafine edilmesi zorunlu yağdır. Dünya üzerinde sıkıldığı gibi tüketilebilen tek meyve yağı zeytinyağı. Zeytinyağı. Açıkçası. Sağlığını buradan Evet, anlayın yani. Kesinlikle. Tabii ki fındığın, susamın vesaire ama onlar meyve değil. Onlar tohum olduğu için tek meyve yağı diyorum açıkçası zeytine. Fındığın da direkt sıktığınızda kıymetli ama onu üreten yok. Çok pahalıya geliyor. Yağlarla ilgili çok gereksiz korkutulduğumuzu düşünüyorum. Aynen, çünkü mesela o da var. Ben şimdi fonksiyonel tıp eğitimi de alıyorum. Orada da tekrar işte omega 3, 6, 9 dengesi bozulduğunu çürüttü Mustafa hocamız. Buradan selam olsun kendisi. Mustafa Atasoy çok kıymetli bir hocamız. Hep böyle bizim sadece Türkiye'de değil, dünya çapındaki gıda, sağlık mitleriyle savaşan bir hocamız kendisi. O söyledi, derinine inmiş, yok öyle bir şey. Yani öyle bir çalışma yok. Dedi. O yüzden de ben de önce yok şekerim, ben sıvı yağ sokmuyorum falan diyordum eve. Evde sadece sızma zeytinyağı. Yo, arada sırada ayçiçek yağı falan kullanabiliriz. Ama dönüp şuna gelip, yani burada bir denge gene önemli. Dönüyorsunuz, bakıyorsunuz o ayçiçek yağları, mısır özleri yağları çok fast food'da kullanılıyor. Ferda Hanımcığım, şimdi kızartmayı zeytinyağında yapalım da senede bir, ayda bir. Abartmayalım, her gün kızartma olmaz. Zaten kızartma başlı başına sağlıklı bir şey Kesinlikle değil öyle. yani. Ben öyle eşime işte 3-5 seneki ya ben kızartmayı çok saçmalama Tuğba, herkes sever kızartmayı. Haklı. Yani kızartmayı herkes sever. O yağlı, tuzlu, güzel bir yoğurtlu kızartma şimdi. Ay. Herkesin canı çekecek Ama işte alıştırmak sırada. arada sırada aynen. Sebzeleri böyle haşladığınızda ya da kızartmadan fırına verdiğinizde de inanın o kadar lezzetli ki. Kesinlikle. Tuğba Hanımcığım, bizi bir de bu market rafları ya da işte pazarlama yine endüstrisi diyelim, şekersiz, light falan Evet. diye bayağı bir kandırıyorlar. Bizi hangi ürünlerle kandırıyorlar? Aslında bunlar diyet ürünü diye. Şimdi Clean Label diye bir şey çıktı esasında. O şekersiz light tarafı biraz daha böyle çok özür dilerim, şekersiz değil, light tarafı daha indi. Ama devlet de bunun karşılığında bir etiketleme yönetmeliğine, hatta birkaç gün önce kılavuz tekrar güncellendi. Türk Gıda Kodeksi. Diyor ki sofra şekeri dışında bal, elma özü, hurma vesaire filan ekleniyorsa buna şeker ilavesiz diyemezsin. Diyemezsin, doğru. Meyvenin kendi şekeri var orada. O da şeker olarak şey yapıyor. Bizim mesela pudingimiz var. Biz gönül rahatlığıyla şeker ilavesiz diyebiliyoruz. Çünkü hiç dut bile eklemedik içine yani. Hani Ama dut olsa
Şeker Şeker ilave ilavesi demek zorundasınız. Diyemem. Yani meyve şekeri var çünkü içinde. Gerçek anlamda sofra ama tabii ki burada şöyle bir twist var. Şöyle bir Çark etme hali. çark etme hali var. Koruyucu katkı maddesi içermez diyor. Sofra şekeri içermez diyor. Şimdi sofra şekeri beyaz şeker ama hurma özü var. Çok hurma özüne de ayrı gıcığım. Yani ben o anlamda da ticari milliyetçiyim. Niye benim ülkemde mis gibi dut var? Kayısının Allah'ı var. Envai çeşit. Yani yerini geçecek Evet. alternatif adamların bir hurması elmayla var. tatlandırabiliyoruz. Evet, hurma ne bu kadar? Tabii ki şöyle bir alternatif de var. Yani şöyle bir üreticiye şöyle bir hurmanın her şeyini çalışmışlar. Yani tazesinden donuğuna, püresinden şekerine tek bir tane ürün olunca ben de 50 tane ürün çıkartırım. Bizim kayısıcıların bir araya gelip bir püre yapmaları lazım. Doğru. Onunla da Ar-Ge yapmaları gerekiyor. İşte tariflere hep hurmayı koyuyorlar. Bakın Evet. dikkat edin, çok hesap takip ediyorum. Kendim de evde bazı şeyleri denemek istiyordum. Hep karşıma hurmalı, daha zor Çünkü yapılabilecek. hurma püresi Aynen. sabit satılıyor Yerine her ne yerde. koydum biliyor musunuz? Ne koydun? Her hafta yapıyorum kendime. Tatlı ihtiyacımı da gideriyor. Dut kurusuyla Süper. tahini birleştiriyorum. Süper. Budur. Azıcık kakao içine. İşte o duttan alıyor o şekeri. Aynen öyle. Daha sağlıklı. Bitti gitti. Aynen öyle. Bu dut ne güzel bir mucizeymiş Kesinlikle ya. Türkiye'de dut ciddi bir üretici ama şurada da dönüp de şuna da düşmemek lazım. Kara dut özü çok hype yaptı son işte özellikle şeyden sonra. Ülkede de o kadar kara dut ağacı yok. Oturdum hesapladım ben onu. Onlar karışım, boya, aroma vesaire filan feşman karışım ama tespit edilmesi aşırı zor. O yüzden kara dut özü organik değilse ki bildiğim kadarıyla da Türkiye'de yapan yok. Organik sertifikalı değilse lütfen aldanmayın. Uzak durun. Aynen. Faydalı bir şey ama Kesinlikle. Biz öyle herkese karışım yaptık. Yani kara dutu tek başına istediğimiz miktarda bulamadığımız için andız, incir, üzüm bunun desteğini, karışımını yaptık. Analize gönderdik. Fenolik maddeleri de keşke getirseydim size. O da böyle bağışıklık güçlendirmek için bir alternatif. Çünkü bunu söylemeniz de teknik olarak yasak. Yani hani hastalığa iyi gelir. Devlet söylememizi istemiyor ama böyle bir halk inanışı var. Pekmezi içtim mi boğazıma iyi gelecek filan gibi bir inanış var. Onun yerine de çok affedersin meydanı boş bırakmak istemiyorum. Kötü Haklısınız. ürünleri açıkçası. hangi ikililer bizim için olmazsa olmazdır? Ama yan yana getirdiğimizde de yanlış bildiğimiz aslında bize zararlı ikililer var mı? Ne ile ne yan yana gelir, ne ile ne yan yana gelmez Şimdi yemekte? çocuk beslenmesi, kadın beslenmesi açısından baktığımızda Türkiye'de ciddi bir demir eksikliği Evet. gözlemliyoruz. Ama bir taraftan da çok da güzel yemeklerimiz var. O yüzden yani mesela İskender kebap etle süt ürünleri beraber işte birinin kalsiyumu gidebiliyor, birinin demiri gidebiliyor. Ama bu sağlıklı bireyler için değil, demir eksikliği teşhisi almış bireyler için. Özellikle çocuklarımızda 6 aydan sonra anneden gelen aldıkları yani doğumla beraber gelen depoları boşalıyor. Anne sütünden de geçmesi vesairesi bilmem nesi söz konusu, azalma durumu söz konusu olduğunda Türkiye'de şu anda yanlış hatırlamıyorsam Sağlık Bakanlığı direkt demir şurubu başlatıyor çocuklarımızın şeyine. Tabii ki orada da şey tartışması var. Paraben içeriyor, devletin verdiği filan falan, o başka bir şey. Ama bakıldığında çocuklarımızın çoğunda demir eksikliği söz konusu olabiliyor. Ciddi miktarda eksiklik söz konusu olabiliyor. O zaten sizin çocuğunuza özel, doktorunuz söyler. Orada bırakın beraber yemeği, şey bile derler. Emzirdikten 2 saat sonra et ver. 2 saat sonra yumurta ver derler. Şimdi mesela şey deniyor, ben de bu ürünü yumurtayla peyniri beraber yaptığım için hani yumurtadaki demir az. Sende bir demir eksikliği varsa bu değil zaten senin. Sen peynirli omlet bile yememelisin. Ama bu kafadan yapılacak bir şey değil. Gerçekten çünkü dönem dönem demirimiz azalır. Tabii bir kan Olabilir, testi bakmak sonucu lazım. ortaya çıkacak. Aynen öyle. Valla ben O 6 ayda önemli. bir yaptırıyorum o kan testini. Çok mantıklı. Etin yanına her zaman zaten sadece etin yanına da değil. Her gün mutlaka hem pişmiş sebze hem çiğ sebze. Çünkü pişmiş sebzelerin lifleri ve sindirilebilirlikleri güzel oluyor. Çiğ sebzelerden de alacağımız başta C vitamini gibi kıymetli vitaminler var. Onlara her gün ihtiyacımız var. Hangi ekmek peki? En büyük sorunsalımız şu an. Hemen söylüyorum. Birinciliği İstanbul Halk Ekmeği'nin organik ekşi mayalı ekmeği aldı. Hem fiyat anlamında hem Güzel. performans anlamında.
kolay da ulaşılabiliyor. Eminim Ankara'da filan da büyük şehirlerde vardır. Organik tertemiz buğday olduğunu biliyoruz. Ekşi maya çok kıymetli. Çünkü eskinin esasında mayası. Maya endüstrisi çok hızlandırdı bu işi. Orada esasında sadece mayaya da suç atmamak lazım. Kayınvalidem anlatır. Değirmenden gelen un çok böyle kavuzlu, parçacıklı, kepekli vesaire olduğu için uzaktan İstanbul'daki değirmenden daha iyi elekleri olan değirmenden gelen has un derlermiş. Ve onu esasında bizim şu anda yediğimiz beyaz ekmek, francalı ekmek değil. Evet. O kepekli ekmeğin arasına has unun ekmeğini koyup katık yapıp yerlermiş savaş zamanı. Dedelerinden bahsediyor. O kadar esasında sanayi geliştiği için o kadar pürifiye ettik ki, o kadar saflaştırdık ki sadece endosperm, sadece beyaz un. O da aşırı pofidik, aşırı şekerli, güzel filan hale Aslında geldi. genetik onu tanımlamıyor. Ötekine Kesinlikle alışkın. öbürküne alışığız. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Belki de bildiğimiz vücudumuzun ve kültürün alışkın olduğu şeylerden hep gitmek Kesinlikle. gerekiyor. Ama mesela şu anda ben kayınvalideme tam buğday ekmeği ekşi maya yediremiyorum. Ben onu çocukken çok yedim diyor. Hamdolsun diyabeti falan da yok. Ne güzel. Dışarıda yemek yer misiniz? Tabii ki. Çok hızlı bir çalışma hayatında bir girişimci olarak zorunlu olarak yiyorum. Ama ne yersiniz diye soracaksınız. Evet, Aynen ne yersiniz? Bir, iki mesleki deformasyon orada devreye girmiyor mu Tuğba Hanımcığım ya? Böyle bir hemen hızlıca bir bakış atmıyor musunuz? Tabii ayol, o zaten şey yapıyorsunuz. Geçen bir de beni bulur. Öyle çok ünlü bir pastanenin kahvaltısından zehirlenmişliğim var. Ay, bir gıda Seneler mühendisi. önce. Aynen öyle. Kaçındığınız şeyler var Kaçındığım mı? şeylerden bir tanesi mesela tatil köylerinde filan da hazır o hani yumurtalar vardır ya. Göz göz böyle. Göz göz almam. Tatil köyünde kesinlikle almam. Hatta şeyi bile sevmem. Yani yeni eğer pişmiş yumurta, scrambled eggs gibi geliyorlar ya böyle şey menemen tarzı filan bir şey. Yeni getirdilerse ondan alırım. Kaşık da önde mesela o sıcak bekliyordur. Kaşık önde kirlenmiştir. Gider kendi kaşığımla alırım onu da. Çünkü o kaşık zaten kirli olduğu için dışarıda bekledi. Ya da gider iyi tatil köylerinde zaten kendi omletinizi Bireysel kendiniz size özel pişirebilirsiniz. geliyor. Aynen öyle. Açık büfede aman dikkat. Başka açık Tatlı büfede yemem. Genelde tatlı yemem. Aa. Çünkü bir önceki günün kekiyle karıştırarak şekiller, şukullar, hayvanlar şeyler. Orada işte baklava yiyeceksen orada yiyeceksin açıkçası. Beklediğini düşün. Mesela salataya falan dikkat etmeye çalışırım. Çok mayonezli bir şeyler tercih etmem. yemezsiniz. Tatile giderken ya da dönerken yol üstünden sos vesaire pekmez yağ almam. Bu gözler ne yazık ki madenin yağ şişesinde zeytinyağı satıldığını gördü. O köylerde çok ağır olduğu için paslanmaz çelik kazanlar kullanılmaz, alüminyum kullanılır. Alüminyum kazanlarda pişirilir. Ne yazık ki o domates sosları pastörize bile etseler çok büyük alüminyum riski söz konusu. Onun da biliyorsunuz Alzheimer Riski var. Evet, Alzheimer yapma ihtimali olduğu için. Burada ağır metal demiyoruz, artık yeni kelime toksik metal diyoruz. Çünkü demir de bir metal, selenyum da, bunlar istediğimiz metaller. Ama alüminyum, pirinç, bakır, şimdi böyle hesaplar var. Herkes malını satmaya çalışıyor. İşte bakır hesapları var. İşte bakır geçiyormuş da feng shui oluyormuş da, atıyorum şu anda kelimeleri falan. Yok. Yani bir de ben şeye de karşıyım Tuğba Hanım ya. Yani kendi ürünümüzü hemen bir kötülüyoruz. Basmati pirinç. Evet. Tosya'ya ne oldu? Evet. Ne oldu? İşte Ben ticari anlamıyorum. milliyetçi dediğim o yani. Evet. Hurma dururken, kayısı dururken dururken niye hurmaya gerek hurma? var? Ben mis gibi organik pirinçleri konteyner Avrupa'ya, Amerika'ya satarken niye Hindistan'ın, çok özür diliyorum, Basmatisi. boklu pirincini, bir de şey diyorlar doktorlar, çok özür dilerim, doktorlar Hindistan çok temiz, Hindistan'ın en zengin adamı hurdacı be. Mutfak gereçleri. Camda mı keselim? Evet. Tahtada mı? Hayır. Silikon mu? Ne? Medikal silikon. Silikonu plastik karıştırıyorlar. Mikroplastik riski ne yazık ki Hı hı. orada da oluyor. Medikal silikon camdır. Türkiye'de de iyi üretici var. Analiz vesaire gördüm. Tamam. İsterseniz linkte bırakırım. Tahtalar, Hiç önemli değil. ahşap. Tahta en fazla böyle ne derler, fanfini finfon,
gözüne girmek istediğiniz patronun karşısına çıkartacağınız Sunum peynir tabağı yapın diyor. Bakırı, pirinci, tahtayı ancak öyle bir sunumda, soğuk bir şeylerde kullanmak. Tahta kaşıklar kullanıyoruz. Hayır. Tercih etmiyorum. Hatta şöyle, ne yazık ki gene influencerlarda da görüyorum. Marka gönderiyor, tahta şeyde kek karıyor. Aşkım niye vernik yediriyorsun sen çocuğuna? O bütün o tahtalar vesaireler falan var ya, onun içi vernik kaplıdır. Ve siz asitli bir gıda, kek hamuru asitli bir gıdadır. Domates Evet. sosu asitli bir gıdadır. Verniği yiyorsunuz. Ay. Ne gerek var? Hiç gerek yok yani. Paslanmaz çelik candır. Cam candır. Kesme tahtası olarak paslanmaz çelik de cam da kullanabilirsiniz. Ben Güzel. artık özellikle almıyorum. Çekiyorum bir tane büyük bir porselen tabak. Tık 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 kesiyorum, bitti. Porselen tabağı yani ekstra bir kesme tahtası vesairesi de gerek yok. Yani yer kayar, Aha. kırılır filan dertleri var ya. O yüzden de hani köreliyor mu? Evet, bıçaklar köreliyor ama bıçaklar körelmek için var. Var, doğru. Şunu, kitabınızı O ilk göstermek. kitabım. Önce Bilge Evet. mutfağımı bir göstereyim, sonra da yüzüme kapatacağım. Ay. Çünkü ben sizle konuşmadan önce mikrodalgayı hemen her yayında, aman niye kullanıyorsunuz bunu hala anneme? Ay, Annemi kurban olurum. zorbalıyorum bu konuda. Sen niye, benim yeğenim var, beraber yaşıyorlar. Onun çorbasını falan hemen orada bir ısıtıyor. Çok güzel. Okuldan gelince. Hiç sorun. Diyor Camda ki Tuğba Hanım, kullandıktan sonra. niye kötülüyorsunuz ya mikrodalgayı diyor. Gerçekten Evet mi? evet, mikrodalga makina eski olmadıktan sonra, contasını vesairesi Hı hı. sorun olmadıktan sonra hayat kurtarır. Isıtmak için. Isıtmak için, pişirmeyi Türkiye'de çok oturtamadık. Çünkü farklı bir içten dışa, biz dıştan içe pişirmeye alışıyoruz. Ocak, ateşte pişirme budur. Mikrodalga içten dışa olduğu için hadi tamam oralara girmeyelim, okey, ona bir şey demiyorum ama bu şehir hayatında buzdolabı, derin dondurucu ve mikrodalga olmadan, bu üçlü olmadan ben sağlıklı beslenme düşünemiyorum açıkçası. Çünkü bir organik pazara gidiyorsunuz ya da işte sipariş veriyorsunuz. O ürünler, bir de eskisi gibi 5-6 kişilik, 10 kişilik ailelerde de değiliz açıkçası. Ha, tabii ki vardır pehlivan sahibi, sporcu aileler vesaireler bitiriyorlardır. Ama çoğunluğumuz bitirmiyor. O yüzden buzdolabında saklamak, derin dondurucuya porsiyonlayıp koymak, onu da hızlıca sonra derin dondurucuda her şey saklanır. Bir tek çiğ yumurtayı, kabuğu çatlayacağı için, o da yani onun dışında da yumurta saklanır da çiğ yumurtayı kabuğuyla koymayın diyoruz sadece. Hani kırılır çünkü. Şey Ondan doğru dolayı. ama değil mi? Yumurtayı kırdık. Mesela bir şey yaparken ben hemen kırıyorum. Eller Elimi yıkanır. böyle bir yıkıyorum. Muz için de galiba aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Aynen, muz, mandalina, bunlar da kabuğunda. Soyduktan sonra Evet, elinizi bir yıkayın. Aynen. Tamam, güzel. Bu avokadodan ne istiyorlar? Şimdi bu Etkileşim çıktı. kasıyorlar. Öyle Aa, mi? Brüksel lahanasına falan da. Ben onunla ilgili de bir içerik yaptım. Çok soru geldi çünkü. Dünya üzerindeki havucu görseniz incecik ilk havuç. Yani havucun atası. Ya da bir ahlat ağaçları var. Armudun aşılanmamış hali. Yiyemezsiniz. Delice zeytin, acısından yiyemezsiniz. Aşılama, kültüre alma, bunlar bizim on binlerce senedir yaptığımız şeyler. Yani mısırın orijinal hali tek bir sıra. Ya o da böyle yamuk yumuk, içinde Evet. var mı yok mu, zehirleme ihtimali var. Çünkü doğada bulunan halleriyle bitkilerin mesela hemen burada bir şey açayım, bir parantez açmam lazım. Arı polenini çok tavsiye etmeyen gıda bilimi uzmanlarımız var. Sevgili Bülent Şık hocam bununla ilgili devlete de yazıyor. Çünkü bitkilerin çeşitli zehirleri de var. Bunu eczacılar, farmakognesi de çok iyi bilirler. O zehirleri böcekler kendisine hem gelsin diye de işte arıyı çekmek ister ama kimi böceği, kimi zararlıyı da uzakta tutmak için çeşitli salgıları vardır. Arıların bunu alıp bala geçmiyor vesaire ama polende olabildiğine dair, bu bitki zehirlerinin olabildiğine dair, bunların da çocuklara bu yüzden mesela balın üzerinde 1 yaşın altına tükettirmeyin diye Yazan. ibare var. Bunun da arı polenine yazılması gerektiğiyle ilgili bilimsel çalışmalar devam ediyor diyeyim. Ben mesela- Cebimizde dursun bu Aynen, bilgi, şimdilik ya öğreniriz çocuklar zaten. için en azından. Çocuklar için en azından. Şimdi arıcılar da beni öldürecekler. O da başka. Ay, herkes ayağıma sıkacak Ya bir yayından Tuğba sonra Hanımcığım, açıkçası. artık ne hangi konuya girerseniz bu yayıncılar için de geçerli. Linçlenmediğimiz hiçbir alan yok. Yani rahat olun o yüzden. yapacak bir şey yok. Ben de şey diyorum ya, işte böyle diyorsunuz da bilim gelişmesin mi?
Yumurtaya öyle diyordunuz, şimdi böyle Ne oldu? diyorsunuz. Tereyağını kötülediler yıllarca, ne Evet. oldu? Şimdi de avokado, şaşırdım görünce. Ben her gün yarım Yo. avokado tüketen biriyim mesela. Aynen öyle, yani güzel, ormanın tereyağı denir. Oo, Güzel güzelmiş. de bir, evet değil mi? Güzel de bir şeydir. Bayağı kalorili esasında baktığınızda, ama son derece de kıymetli. Her gün sebze yememiz lazım. Şunu sevmiyorum açıkçası. Onu yeme, bunu yeme. Hadi pizza söyleyelim. Ne oldu? Ne oldu? Son soru. Heh. Ama bir de bir şey söyleyeyim. Bitki söyleyin. sütü diye bir şey yoktur. Onlar bitki içeceğidir. Süt hayvandan olur sadece. O da, ya bu pazarlama Güzel bir bilgi şeylerine bulaşmamak lazım. Bitki içeceklerini pazarlayabilmek için bir sütü tukaka yapmaları gerekiyordu ki pazarda yer açılsın. Şimdi çok konuşursun, neyse. Tuğba'cığım, ben Türk mutfağının en hayran olduğum tarafı çorbaları. Evet. Tek bir çorba seçme hakkımız Tarhana. olsaydı. Oo, mükemmel. Neden? Dünyanın ilk hazır çorbası. Mükemmel. Gerçekten, çünkü bütün olay koruma sistemi. Çok bizimki gibi şu anda hayvanların devamlı, ekonomik hayvanlar her zaman ya hamileler ya süt veriyorlar. Şu anda büyükbaşta küçükbaş, çünkü ekonomik değeri olan hayvanlar. Eskiden öyle değil. Hayvan süt verdiğinde hemen yoğurdun yapılması lazım. Sütün raf ömrü 3-4 günde ekşime ihtimali var. Hop, raf ömrünü 20 güne uzatıyor yoğurt yaparak. Ama yoğurt da hızlıca bozulma ihtimaline söz konusu olduğundan o sırada biber de bozulacak. Pastörizasyon yok, bir şey yok. Unla beraber her şeyi karıştırıp yumurtası vesairesi falan da koyup da o güzelce kurutup en eski en geri, mesela ben turşuya, Buluş ya bu. evet, Mükemmel bir buluş turşuya, yani. reçele de biraz mesafeliyimdir. Çünkü turşuda da çok tuz yükü olmasından dolayı. Market turşusu kesinlikle almam. Evde kurulan Arada turşular sırada değil mi? evde pek de kurmam. Birisi ikram ederse sadece. Ben de bayılırım mesela. Çok tuz yük. Benim ailemde kalp hastalığı olduğu için He. ben tuzuma dikkat etmeye çalışıyorum. Gene kişiye Kişiye göre özel. Doğru demek söylüyorsunuz. istiyorum açıkçası. Tarhana o yüzden dünyanın ilk hazır çorbası. Geçen İngiltere'ye davetliydim. EBRD'de konuştum. Harbiden özel etiket yaptım, gönderdim yani oraya ve Süpersiniz. evet, dünyanın ilk hazır çorbası deyince de insanlar bir şey oldular. Hoşlarına gitti filan. Ya işte o marketteki hazır çorbalar yerine noodle'lar bilmem neler, hiç bizimle ilgisi. Tarhanamız var ya. Tarhana, Mis tarhana. gibi. Annem birazcık da onun içine kıyma koyar. Evet. Kıtarak ya da peynir Evet. konuluyor, sarımsak konuluyor. Oh, süper. Yine buluşalım, yine Ne zaman görüşelim. isterseniz. Doyamadık. Çok teşekkür Ama ederim. çok faydalı bir yayın oldu bizim için. Benim de böyle kafamı kurcalayanlar vardı. En doğru bilgileri aldık. Sağ olun, var olun Tuğba Çok Hanımcığım. teşekkür ediyorum. Yine Görüşmek yeniden üzere. görüşmek Sağ olun. üzere. Sağ olun. Tuğba Bayburtluoğlu'nu ağırladık. Gıda mühendisi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.